2 Eylül 2022 Cuma gününe hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet, bugün günlük astroloji yorumunda neler var? Hemen başlayacağım. Çok heyecanlıyım çünkü bu konuda. Dün demiştim ki bugün yaptığım yorumlar, yani 1 Eylül için yaptığım yorumlar 2 Eylül için de geçerli olacak. Çünkü Ay Akrep Burcu'nda finansal konular gündemimizde olacak. Daha çok parayı konuşacağız. Özellikle yabancı para birimleri, bankalar, oradaki işlemler, borsa, dijital paralar vesaire vesaire. Hani burada iniş çıkışların daha böyle hızlı olabileceği bir süreç ve bugün de benzer etkiler devrede olacak ki dün zaten dolar bir çıkış eğiliminde oldu sanırım. Ve bugün mesela arkadaşlar sabah 8 ile 9 arası eğer parayla ilgili bir işiniz varsa, önemli bir toplantınız varsa, devlet dairesi, bankalar vesaire, yani otorite figürleriyle bir toplantı da olabilir. Bu saate denk getirmeyin. Saat 8 ile 9 arasında Ay Satürn karesi var. Engeller çıkabilir. Sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Olmadık şeyler çıkar karşınıza. Bir türlü o işi çözemezsiniz. Dolayısıyla bu saati es geçmenizi tavsiye ediyorum. Ondan sonrasında sıkıntı yok bu arada. Bu hani Satürn biraz zorlaştırır hayatımızı. Manipüle eder. Dolayısıyla da burada mesela nereden çıkar daha çok derseniz mesela ailevi konulardan çıkabilir. İşte mesela aileyi ilgilendiren bazı gelişmeler olur da canımız sıkacak konular olur, gündeme gelir. Bu para da olur, ilişkiler olur veya mesela sevdiğimiz insanların bazı sorunları da gündeme gelebilir. Yani bu saatler dediğim gibi biraz sıkıntılı olabilir. Ama daha sonrasında arkadaşlar güzel etkiler var. Mesela saat 14.51, 15.51 arası harika bir action saati. Ay Neptün üçgeni var. Dua mı edeceksin? Meditasyon mu yapacaksın? Bir şey mi isteyeceksin? Güzel bir temennide mi bulunacaksın? Gerçekten bütün gökyüzünün kapılarının açıldığı bir saat. Ay Neptün sekstil açıda olduğunda tabii gökyüzünde su grubu çok yoğun. Sezgiler de çok yükseliyor. Özellikle burada yardımlaşmak çok ön plana çıkabilir. Hani bu temaları çalıştırırsanız hayatınızda, işte sevdiğiniz birine, ihtiyacı olduğunu sandığınız birine mesela bir el uzatsanız mesela, bu bir kişi de olur, bu bir hayvan da olabilir veya her şey olabilir. Gerçekten güzel. Dua etmek için hele sanatla ilgili konularda, sanatsal konularda müthiş güzel yaratıcılık verecektir. Evet, dikkat etmemiz gereken ikinci şıkkı söylüyorum. 19-21, 20-21 arası dikkat ediyoruz. Neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Kadınlarla olan ilişkilerimize. Evet, Ay Venüs karesi var. Bu saatler arasında olumsuz olabiliriz. Duygularımız zedelenebilir. Karamsar hissedebiliriz en başta. Memnun olmayız. O Ay Venüs karelerinde genellikle insan kendini de beğenmez, saçını da beğenmez. İşte bir güzellik işlemi yaptırdı, onun sonucunu da beğenmez. Bu saatlere de yine dikkat etmek gerekebilir. Kimsenin kalbini de kırmaya gerek yok. Sonuç olarak geçici bir etki. Onun geçmesini bekleyin. Ve daha sonrasında zaten akışta devam edecek, önümüzü kesecek bir sert enerji yok. Şimdi güzel bir enerjiden daha bahsediyorum. 18-22, 19-22 arası sevgili dostlar, Ay'ın Plüto ile bir değerlendirmesi var. Yani 60'lık bir açısı var. Mesela bir işe başladınız, yeni bir karar aldınız diyelim ki. Bugün biriyle görüşme talep ettiniz, bir seyahat yapacaksınız. Veya bir eğitime, herhangi bir şeye başladınız veya yakın çevrenizde bir ilişki kurdunuz. Ya da kuracaksınız. Bu saati kullanın. Hakimiyet kurmak, istediğiniz gibi yönlendirmek olayı veya konuyu için çok başarılı olabilir. Ayın çünkü Plüto ile güzel bir etkileşimi var. Ve bu aynı zamanda mesela ilişkilerimiz için de olumlu yansıyacak bir saat. Yani 18-22, 20-22 arası bizim için böyle bir değerlendirme açısı var. Evet, ve saat 19.20'den itibaren Ay Akrep Burcu'nda ve boşluğa girecek. Gece saat 3 Eylül'e geçtiğimiz saatlerden itibaren, 01'den itibaren de artık Yay Burcu'na geçecek. Daha olumlu bir enerji aktif olacak sevgili dostlar. Şimdi bugün biraz şöyle de bir etki olacak arkadaşlar. Hani biraz manipüle durumlar, gizlilik, gizli konular, parayla ilgili bazı gömülü kalmış konular. Bu arada biraz sivri dil de var. Bugün biraz canımız yakabiliriz, sert konuşulabilir, sert cevaplar alabiliriz. Hani hem Ay Venüs karesi var zaten, aynı zamanda sabah Satürn'e var. O yüzden bugün biraz konuştuklarımıza da dikkat etmemiz gerekebilir. Hani dilin kemiği yok dedikleri olaylar olabilir. Özellikle ilişkilerde mesela kırıcı konuşmalar
söz konusu olabilir. Şimdi güzel saatlerimizi söylüyorum arkadaşlar sizlere. Bugün güzel saatlerimiz. Bizi doyuma ulaştıracak, huzur verecek saatlerimiz 06.28-07.33 arasında. Bakın bu saatler mesela o Satürn'ün Venüs'te olan karesinin hemen öncesinde. Mesela eğer böyle biraz önce dediğim gibi durumunuz varsa bu saati kullanın. Bir plan yapacaksanız, önemli bir görüşmeniz sabah erken varsa mesela bence 06.28-07.33 arasında kullanmanız çok daha iyi sonuçlar getirebilir. İkinci saatim 14.01-15.00'a kadar tam da Ay ve Neptün üçgeninin olduğu saate denk geliyor arkadaşlar. Burada dilek dilemek harika çalışır, onu söyleyeyim. Güzel bir dilek dileyebilirsiniz, yeni bir açılım yapabilirsiniz, bir olumlama yapabilirsiniz. Kesinlikle çalışacaktır. Çünkü Neptün etkisi var burada. Duyguların çok yoğun ve hislerimizin de çok yoğun olduğu bir açı olacak. Çünkü Ay da Akrep Burcu'nda biliyorsunuz. Çok derinlerde kalmış bazı sorunlarımıza ya da yaralarımıza şifa da olabilir. Güzel bir saat. Özellikle birilerine yardım etmek için çok şiddete tavsiye ederim. Güzel dostluklar kurulabilir, güzel diyaloglar kurulabilir. Çok duygusal ve romantik bir saat aynı zamanda. Özellikle ilişkiler için kullanılmasını kesinlikle öneririm. Diğer saatim 21.15-22.00 dostlar. Bu da mesela yine etkisi güçlü olacak. Ay bu saatte boşlukta. Özellikle mesela kendimizle ilgili bazı çalışmalar yapabiliriz. Kendimizi güzelleştirebiliriz. Saçlarımızı, kişisel bakımımız olabilir bu. Sevdiğimiz insanlarla herhangi bir diyalog, mesajlaşmak, telefonlaşmak yine bu saatte çok daha güzel sonuçlar getirebilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, böyle bir gün geçireceğiz. Şimdi 5 ve 11 Eylül haftası için bir yayın hazırladım. Biliyorsunuz Balık burcunda bir dolunay yaşayacağız önümüzdeki hafta ve ben yayında aslında özellikle dolunaydan bahsettim ve dolunaydan nasıl etki alacak tüm burçlar, onları anlattım. Zaten burada size gün gün ben her gün etkileneceğimiz konuları anlatıyorum. Dolunayda izleyeceğiniz burç yorumlarında şunu söyleyeyim. Hepimiz için önümüzdeki haftaki odak noktamız o konular olacak. Bunu söylemek istiyorum. Dolunay bir farkındalık getirecek. Algımızı açacak. Görmediğimiz, duymadığımız, hissetmediğimiz, daha önce yaşamadığımız duygu hallerine sokacak bizi kıymetli dostlar. Bitiş ve başlangıçlar, Balık son burç biliyorsunuz. Bitişler, sonlanmalar, arınma, kurtulma, bağışlanma. Bütün her şeyi aslında yüklerden kurtulmak için de harika bir zaman dilimi. Balık burcu sonlanmalar getirecek. Özellikle ilişkilerde belki de bazılarımıza yeni fırsatlar getirecek bu dolunay. Evet, keyifli seyirler diliyorum ve yarın yine görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.